Sosumuzu güzelce hazırladık. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Yoğurt, yağ, nane, biber, kekik karışımıyla güzel bir sos yaptık. Güzel erittik. Hepsini karıştırdık. Şimdi kaşığımızla alıyoruz. Fırçayla tavuğumuzun her tarafına güzelce bir yediriyoruz arkadaşlar bunu. Soslu. Tenekede tavuk yapacağız inşallah. Güzelce yerledik arkadaşlar. Yedirdik tavuğumuza. Şimdi dolabımıza koyduk, biraz dinlendirdik bunu. Ve geldik şimdi çalışmaya. Böyle bir aparat yaptım arkadaşlar. Kullanmadım tencereye. Altına bir tane somun kaynattım. Güzelce vidalı döndürerek sıkıştırıyoruz bunu. Çivilerde kaynatıp böyle eğdim uçlarını. Kanca yaptırdım. Tavuğu güzelce üzerine takmak için. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Fikrinizi de videolarda belirtirseniz sevinirim. Tavuğumuzu aldık. Takıyoruz üzerine. Tencerede yaptım ki arkadaşlar tavuk pişerken üzerine yağ aksın. Altına da malzemeleri soğan, patates, patlıcan bahçeden, biberler bahçeden yerliyoruz arkadaşlar güzelce. Tavuk pişerken o da altında, onlar da pişsin. Tavuğun yağı, suyu, kıvamı üzerine daha güzel gelir diye umut ediyorum. İlk defa deneyeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte hep beraber. Daha önce hiç yapmadım. Bugün bahçemize böyle bir değişiklik yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Evet, biraz daha bahçemize şöyle biber topladım. Boşluk yerlere küçük acı biberlerden de alıp böyle yıkadım güzelce, onları da yerliyoruz hemen. Boş olan yerleri sıkıştırıyoruz. Kapya biberlerimiz de var bu arada. Küçük yeşil biberler hepsinden karışık koyuyorum. Güzel oluyor, buna piştim yemesi güzel oluyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ateşimizi hazırlayalım. Evet. Ateş yakacağımız yere yerledik tenceremizi. Tenikeyi de önceden hazırladık arkadaşlar. Temiz bir tenike. Yıkadık, hazırladık, temizledik. Üzerine değmeyecek şekilde ortalı bir şekilde kapatıyoruz. Toprağa sıkıca bastıktan sonra üzerine bir taş bırakacağım bunu. Alttan hava alması güzel otursun, toprağa sıkı bir şekilde. Yakacaklarımızı ayarlayıp ateşimizi yakmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, ateşimiz harladı. Tenikenin etrafını güzelce dolduruyoruz. Odunlarımız eşit bir şekilde yanmasını sağlamak için. Onlar orada pişe dururken biz de bahçemize olan patlıcanlarımızdan topluyoruz arkadaşlar. Ateş güzel harlandı, güzel yanıyor şekilde. Şimdi bu tahmini bir yarım saat kadar pişecek arkadaşlar. Ben de hiç ne kadar sürede pişeceğini hiç tahminen yürütüyorum. İnşallah yakmayız. Açıp kontrol etme şansımız da yok. Pişerken orada biz işimize devam edelim. Patlıcanlar da havalar serinleyince güzel olmaya başladı. Üşümez inşallah bundan sonra. Yazın aşırı sıcak demlerden bu kadar olmamıştı. Güzel canlandı bunlar da. Evet, çayımız da orada kaynıyor arkadaşlar. Ateş dindi artık, ağır ağır pişe dursun. Biberlerden de toplayalım. Biberler patlıcan kadar verimli değil. Olanlardan alıyoruz arkadaşlar. Bahçemizde bir tane güzleme üzüm kalmış. O da ermeye doğru yaklaşmış. Ateşimizi ağırladık arkadaşlar yavaşça. Bakıyoruz. Şöyle bir ateşi kenara çektik. Tenekemizi yavaşça bir kaldıralım bakalım. Pişti diye bekliyoruz artık. Evet. Pişmiş, biraz da fazla mı pişmiş bilmiyorum. Bakıp kontrol edeceğiz. Dumandan pek gözükmüyor. Şöyle bir kenara alalım. Çok sıcak, yaklaşılmıyor ateşe.
Tezgahımız üzerine bir alalım şöyle. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi dışının baharatları biraz ateşin tabi harlanmasından yanmış. Ama ette herhangi bir yanma yok. Çünkü bol sosladığımız için soslar yanmış arkadaşlar. Çaydanlığımıza hemen alıyoruz. Çayımızı demleyelim bir yandan. O da demini ala dursun. Tenikenin üstüne koyduk demimizi. O demini orada ala dururken arkadaşlar biz de yemeğimizi hazırlayalım. Evet, masamıza getirdik tavuğumuzu. Görüldüğü gibi yanma yok arkadaşlar. Sosu da işte yanmış. Bak kaldırdığın zaman çok güzel ayrılıyor. Güzel pişmiş. İlk deneyime göre fena değil. Ateşi fazla harlamak değil de biraz daha sakin ateşte pişerse daha güzel olacakmış. Tenike ince olduğu için sıcaklığı içeri çok iletiyor. Ateşi önceden yakıp biraz da közünde bunu pişirmek daha iyi, daha güzel olur. İnce ince ağır pişerse daha güzel diye olur diye düşünüyorum. Bir dahaki sefer inşallah o şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Yine de ilk denemeye rağmen çok güzel arkadaşlar. Yanma yok. Güzel pişmiş içleri de. Bıçağla dışının diğerlerini ayırıyorum şöyle. Sosladığım için kenarlar bu kadar kızarmış. Soslamazsam bu kadar kızarma, yanma değil de yanma gibi gözüktüğü için sostan dolayı öyle gözüküyor. Davetsiz misafirim de kedimiz kokuyu aldı geldi, ona da hemen bir parça ayırıyoruz, veriyoruz. Orada yiye dursun, biz de hazırlayalım soframızı. Çok güzel tavuğun yağı suyu gördüğünüz mü arkadaşlar, nemiyle oraya dolmuş. Bayağı yağlanmış. Güzel de pişmiş bunlar. Herhangi bir su bir şey koymadım buna. Tamamen yağıyla buharıyla pişti. Ayranımıza güzel karıştırdık. Dolduralım bardağı şurada. Patatesi soyalım bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Yumuşacık pişmiş. Sanki suda haşlanmış gibi, o kadar güzel kabuklar soyuluyor ki güzel pişmiş. Bir o kadar da umarım lezzetlidir. Lokum gibi maşallah, çok güzel arkadaşlar. Tuzluyoruz güzelce. Bir de etimize bakalım. Bunun tadı nasıl? Soğana da bakalım. Soğan nasıl?
kadar güzel pişmiş ki arkadaşlar, gördüğü gibi kendinden hemen bıçağla kesince kendinden çıkıyor. Göbeğe falan ayrıldı hemen birden. Soğan, patates zaten beni benden aldı. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbim. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Tavuklarımız da neşesi yerinde, güzel yeşilliklerini yiyorlar arkadaşlar. Çayımıza demini almış. Dolduralım çayımıza, bir içelim. Bahçede kaldığımız yerden işimize devam edelim inşallah. Çayımızda tavşan kanı çok güzel olmuş arkadaşlar. Ateşte olan çayın lezzeti başka oluyor. Çayımızı içerken hurmalarımızı da topluyoruz. Bahçemizde olan hurmaları tam olgunlaşmasını beklemeden bunları erken topluyoruz. Kendimden evde olgunlaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Topladığımız hurmaları sepetten kolyeye düzgünce diziyoruz arkadaşlar, ezilmeyecek şekilde. Bunları bu şekilde götüreceğiz. Bahçemize kalan tek tük narlar da bahçede artık sonbahar geldi. Bir şey kalmadı fazla. Evet arkadaşlar, bir videoda böyle kısa tuttuk. Videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.